Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam bize Adem'in yaratılışıyla ilgili de pek çok soru geldi Nefes Yayın Evi'ne. Burada da tam konuyla ilgili bir hadis var. Yüce Allah Adem'i kendi sureti üzerine yarattı. Bu pek çok dinde de kullanılan bir tabir. Ama kemaliyle herhalde Hazreti Peygamber bunu açıklıyor değil mi? Evet. Kendi sureti üzerine yarattı dedi, isimleriyle donattı demek. Yani başka yerden bir isim bulmadı. Allah kendi hakikatinden yarattı. Onun için İbn Arabi yaratma kelimesini farklı anlamda kullanıyor. Evet. Yoktan var etmek değil de vardan var etmek. Hepimiz vardan var olduk diyor. Yani kendi suretinden, kendi hakikatinden var etti Adem'i. Kendi isimlerini öğretti. İsimlerini öğretti demek, isimlerini onda tecelli ettirdi. Aşikar etti. Ama bugün ders vardı seninle beraber, senin de orada söylediğin gibi o isimleri Adem tanımıyordu. Ezel aleminde nasıl tanısın kızım Adem isimleri? Çünkü günah yoktu ki af ismi ortaya çıksın. Yaratılmamıştı ki Rahman ve Rahmet ismi ortaya çıksın. Delalete götürücü isim yoktu ki günah olmadığı için delalet de yoktu. Hidayete de lüzum yoktu. Demek ki bu isimler Adem'in varlığında toplandı ama ancak bu dünyaya gelip de hadiselere yani sonradan yaşamaya başlayınca olayların içinde hep hikayelerde Adem bütün o isimlerin hakikatini buldu. Adem'in affolması da bu demektir. İsimlerin tamamının hakikatini anlayıp idrak edince kendi kendini affetti. Yani affolmak kendi kendimizi affetmek demektir aslında. Evet. Çünkü kendimizi affettiğimiz zaman Allah bizi affetmiş oluyor zaten. Çünkü içinde huzur başlıyor. Huzur başlayınca daimi huzurda oluyorsun demektir. Dolayısıyla Adem bu seviyeye çıktı. Arafat'ta Havva ve heves olan Hazreti Havva, Adem olan ruhun önünde biat etti. Tek vücut kaldılar. Tek vücut içinde kavga bitince sen arif olursun. Arafat'ın manası arif olmaktır. Hac Arafat'tır sözünün manası da budur. Hac arif olmak için gidilir hacca. O demektir. Yoksa hacca gidip günahlarım affolacak. Öyle bir hadis var da o peygamber arif olmaya özendirdiği için o hadisi söylemiş. Evet. Nefisle ruhun buluşması. Evet. Hazreti Adem'i kendi sureti üzerine yarattı. Önce diyor benim nurumu yarattı Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Sonra diğer her şeyi ondan yarattı. Evet. Şimdi Adem nerede oluyor o zaman diyorlar ya. Madem Adem önceydi. Aynen nasıl? Hocam Kenan Rifai şöyle anlatıyor. Sen şimdi diyor canın bir şeftali çekti. Ne yaparsın? Onun tohumu olan çekirdeğini toprağa gömersin. Şimdi Adem'i hakikati Muhammediye şeftalinin çekirdeği olarak düşün. Toprağa gömdün. Büyümeye başladı. Ağacın ilk zuhuru Adem'dir. Yavaş yavaş büyüdü. Yaprakları oluştu, çiçekleri oluştu. Bunlar diğer peygamberlerdir. En son ne geldi? Şeftali. İçinde ne var? Gene aynı çekirdek var. Demek ki en son vücudu teşrif etti. İçinde de hakikati Muhammedi var. O vücudun gelmesi için o ağacın büyümesi gerekti. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o çekirdek neye tesir eder ve ne de tecelli ederse o Adem'dir. Adem kamil insan demektir. İlk insanın kamil olması da Allah'ın bize bir müjdesidir. Ben kamilden sizi yarattım. Tekrar kamille döndüreceğim diyor. Ne kadar büyük lütfun içindeyiz çok şükür. Kemal noksanları da haiz bir şey herhalde değil mi hocam? Çünkü mesela Adem'in halife olmakla birlikte hikayesi hatasıyla başlıyor. O kadar doğru söyledin ki vücut içine girdin mi noksan ve eksik olursun. Noksan olmasan o içindeki büyüklüğü idrak etmen mümkün olmaz.
İki büyük bir arada olabilir mi? Vücut noksan olmayıp tamamlanmış olsa, içindeki ruh da Allah'tan direkt üflense, iki büyük bir arada olamaz. Onun için Hazreti Musa'ya Allah, ya Musa sen de ben diyorsun, ben de ben diyorum. Ama iki ben olmaz. Ben seni çok sevdiğim için senin için yok olmak isterdim. Ama olamam, ben ezeli ve ebedi diriyim. O yüzden sen yok ol da buluşalım diyor. Hazreti Mevlana da bu hali, iki kuşu birbirine bağlarsan uçamaz düşer. Bir ölü bir diri kuşu bağla ki uçsun diyor. Demek ki birimiz ölmeden önce ölme derecesiyle, yani kulluğumuzla Allah'a yaklaşacağız peygamber gibi. Öbürü de varlığıyla kuluna yaklaşacak. Her halükarda hani iki şeyin, bugün konuştuk yine hocam. İki kanat bir uçmak için kuşta mesela. İki ayak bir yürüyüş için, iki göz bir bakış için, bir görüş için. Bunun gibi iki bire dönmeden iş hasıl olmuyor. Evet. Bütün dünyada da İkiyi böyle. bir görmek lazım. Aslında iki peygamberin sayısıdır. Çünkü birden, yani Hazreti Allah'tan dediğin gibi ilk Nur-u Muhammedi oluşmuştur ve böylece ikilenmiştir. Evet. Yani Allah istedim ki bilineyim dediği kadarıyla Nur-u Muhammedi de tecelli etti. Hakikati Muhammedi de tecelli etti. İstediği kadarıyla. İstemeyip bilinmediğini hiçbir kulun bilmesi mümkün değil. Ona tenzih diyoruz. Şimdi o ne oldu? Allah'ın sonsuz birliği şeklen peygamberde tecelli edince iki oldu. Aslında bir de kulda tecelli edecek bir ismi üç oldu. Allah, ol emri ve kuldaki tecellisi de üç oldu. Evet. Biz kulların yaratılış sayısı üç, peygamberin ikidir. Ve iki olmazsa biri idrak edemez. Okay. Akıl da zıtlık üzerine çalıştığı için mutlaka ikiye ihtiyacımız var. Elektrik negatifle pozitiften olduğu gibi bebekte kadınla erkekten oluşuyor. Hayat oluşuyor. Burada bir şey daha söylemek istiyorum müsaade edersen. Çok seviyorum ben ama duymayan vardır. Karı kocaya Kur'an-ı Kerim'de zevç ve zevce deniyor. Bu ayakkabının iki teki demekmiş. Çok etkilenmiştim ben. Yani o iki tek olmadan ayakkabı yürümüyor. Evet, iki tek birbirine eşit değil. Orası da çok mühim. Ama biri diğerisiz hiçbir işe yaramıyor demek. Kesinlikle. Benzerler de diyor. Bak ayakkabının eşine, çiftine çok, yani. Ters de dursa benzerlikleri çok vardır. Çok benzer. Evet. Bunu bir sonraki derse konuşalım mı hocam? Bu konu önemli çünkü. Peki. Şuradan devam edelim. İhlas sırlarımdan bir sırdır, samimiyet. Onu kullarımdan sevdiğim kimsenin kalbine bir emanet olarak bıraktım. Dün de bir şey okuyordum. Diyor ki kim ki samimi olduğunu idrak eder, hissederse o samimi değildir. Yani öyle bir tarafı varmış samimiyetin. İşte ihlas da fî sebilullah, yani samimiyetten çok ihlas da. Ben o ihlası sanki samimiyetin bir ölçü yukarısı gibi düşünüyorum. İhlasta kendinde hiçbir varlık görmemek var kızım. Halastan geliyor o zaman. Hiçbir varlık görmemek. İşte samimiyet o demek. Mesela ibadet ettin, Allah etti. Ettirdi sana. Yaptın ettin, Allah yaptırdı. Oturdun kalktın, Allah yaptırdı. Yani yaptığın her harekette Allah'ın varlığını görmek zorundasın. Evet. O yüzden samimi olmak o demek. İçi başka, dışı başka olduğu zaman kul münafık adını alıyor ki münafık cehennemin dibinden çıkamaz diyor Allah-u Azimüşşan. Yani ateist Allah der kurtulur, münafık kurtulamaz diyor. Yani niye münafık oluyor ki? Dünyada tutulacak, samimiyetle tutulacak bir sürü yol varken insan niye bir yolun gayri samimisi olur? Gayri samimisi şöyle olur. İnsanın yanlış bir düşüncesi var kulun. Dünyayı yegane varlık sanıyor. Halbuki dünyanın bir hayal alemi olduğunu unutuyor. Dünyadaki her varlığa hakiki varlık sanarak güveniyor ve onu kendini beğendirmek ihtiyacı duyuyor. Samimiyetsizlik bu demek. Yani ben senin hatırın için kendi özümden ve hakikatimden vazgeçersem ben samimiyetsizim demektir. O yüzden kula beğendirmek değil, Allah'a beğendirmek lazım. Her işte samimi olmak lazım değil mi hocam? Evet. Her işte samimi olmak lazım. Her işte Allah için hizmet yapmak lazım. Asıl işin özü ve özeti bu. Yani ben bir şey yapıyorsam onu seni memnun etmek için değil. Seni gözüm görmeyecek. Evet. İşte hep söylüyorum ya, ana gaye Allah'tır. Ana gaye Allah'ın olduğu bir yolda kula takılıp kalmak en büyük günahtır. Öyleyse kulları arada takılırız, ilahlar ediniriz. Çabuk aşmak lazım.
Kim bizi çok fazla üzüyor ve sıkıyorsa ona tapıyoruz demektir. Mesele Evet, orada. doğru. Bir de şey oluyor hocam, hani her şey Allah'tan diyoruz ya, birisi bizi uyarıyor. Şimdi bu da Allah'tan diyoruz, bir dinliyoruz ama bizi mesela yerden yere vurdu, yaptığımız işi beğenmedi. Ya da öteki geliyor işte iltifat ediyor, ay ne güzel şey yaptın diyor. O da işte Allah'tan diyoruz, demek ki iyi bir şey yaptın filan. Ama bir yerden sonra hani o zaman insanların dediğine bakar hale geliyorsunuz dediğiniz gibi. Onun ölçüsü nedir yani? Çok az ölçüsü var. Yani çok sınırlı. Yani şöyle bir avukat hakimi methetmiş. Efendim biz sizin adaletinize sığınıyoruz. Size güveniyoruz. Adil bir hakimsiniz demiş. Hakim elini kaldırıp beni bu davadan azledin demiş. Neden demişler? Avukat bana rüşvet verdi demiş. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki en ufak bir methedilme farkında olmadan insan içinde bir gurur ve kibre vesile olur. En ufak Bal tutan parmağını yalar hikayesi. Kesinlikle Kur'an hocam da böyle buyururdu. Onun için sen ya şöyle olacaksın. Methedilmekten aldığın zevk kadar zemmedilmekten, azarlanmaktan ve aşağılanmaktan zevk alıyorsan methedilmen senin için mahsuru yok demektir. Ama sen methedilmekten zevk alıp da aşağılanınca üzülüyorsan o zaman halk için çalışıyorsun ve münafıksın demektir. Ahmet Er Rifai o zaman aklıma geliyor. Anneciğim hani bir çocuk gelmiş geçirmiş, bayağı hakaretler etmiş filan. Hazret dinlemiş. Sonra çocuğun sözü bitince bu kadar demiş. Olur mu evladım demiş, bak bende bunlar da vardı. Öyle deyince çocuk tabii ona sarılıyor. Efendim affedin, af buyurun diyor filan gibi. Öyle olduktan sonra tamam yani. Gayet zevk almış yani çocuğun o halinden. Tabii. Ama burada şunu da söylemem lazım ki ben mesela methedilmekten çok utanan bir insandım. Asıl kibrin o olduğunu Ahmet Er Rifai'den öğrendim. Çünkü diyor ki methedilen sen değilsin ki bu kadar üstüne alınıyorsun. Eyvallah. Demek ki her yerde kendi nefsin neden zevk alıyorsa ondan uzak durmak. Evet. Nasip olsun inşallah. Sağ olun Amin hocam. canım.